Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle 4x4 kare motifle yelek yapacağız. Pinterest yeleği olarak geçiyor bu 4x4 kare motif şeklinde. Çok kolay bir yapımı var. Hiç kenar çalışması, kol kesimi, yaka kesimi yapmadan yeleğimizi tamamlıyoruz. Şimdi ben Pinterest yeleğine göre biraz farklılık yaptım. Kendime göre tasarlamış olduğum yeleğimi elimde bulunan ipleri değil de elimde bulunan motifleri değerlendirdim. Çünkü Pinterest yeleği hanım dilendi beybeğendi modelinden yapılıyor. Ayrıca evde arta kalan ve farklı yapıda olan iplerle örülüyor. O da çok farklı görünüyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Eğer bu motifleri yapmak isterseniz kanalımda videosu var. Hemen linkini açıklamalara ekleyeceğim. Yine ilk yoruma da ekleyeceğim. Şimdi ben elimde bulunan bu motifleri bu şekilde değerlendirmek istedim. Kullanmış olduğum ipler Alize Süperlana Klasik. Ayrıca 360 gram kullandım. Yani 4 yumak almanız yeterli. Yeleğimin ölçüsü medium bedenden X large bedene kadar rahatlıkla kullanabilir. X large beden de dahil tabii ki. 60 santimetre artı 60 santimetre, yani toplamda 120 santimetre beden genişliğine sahip oversize bir yelek. O yüzden bu şekilde büyük bir çalışma. Şöyle görebilirsiniz, burada bir bağcık çalışması var. Şimdi ben renkleri bu şekilde birleştirdim. Bitmiş hali, yani son hali bu şekilde. Şimdi anlatıma geçtiğimiz zaman farklı versiyonunda görmüş olacaksınız. Orada da renkleri, bu motiflerin renklerini çapraz olarak birleştirdim. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü bu şekilde yaparken belki kafanız karışabilir. Birleştirme, her kenardan birleştirme yaparken kafanız karışırsa farklı şekilde de motifleri önce bitirip daha sonra birleştirmeyi en sonda yapabilirsiniz. Evet, motiflerimi yaparken şimdi hatırlamıyorum ama 3,5 milimetre ile örmüştüm sanırım, tığ kullanmıştım. Ama ben 4 milimetre tığ kullanarak bu etrafındaki sıraları tamamladım. Şimdi videoyu izlemedim, hatırlamıyorum, belki motifleri yaparken de 4 milimetre kullanmış olabilirim. Sizler elinizin yapısına göre tığ numaralarını ayarlayarak yine yelek çalışmanızı yapabilirsiniz. İsterseniz farklı motiflerle de buradan fikir alarak yine sıralar ekleyerek böyle farklı bir yelek çalışması da yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Yeleğimiz için toplamda 8 motif kullandım. 4 önde, 4 de arka bedende. Motiflerimi ben daha önceden tamamladığım için burada sadece üzerine sıralar ekleyerek motifleri tamamladım. Şöyle bakın, 2 tane motifim var. Renklerinin yerlerini değiştirerek ördüm. Burada pembe ile başlıyoruz. Burada krem rengiyle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz farklı bir görünüm olmuş oluyor. Şimdi son sıralarda da gördüğünüz gibi farklı renklerle bitirmiş oluyoruz. Sıralama bu şekilde ilerlemiş oluyor. Ben motifleri büyütürken şöyle krem rengiyle biten motiflerimi pembe iple tamamladım. Diğer şöyle bakın, şurada pembe renkle bitenleri de krem rengiyle tamamladım. Toplamda 9 sıra ördüm. Bu motifin orijinalinde şu son 2 sıradaki trabzanların arasında zincir çekmeden tamamlıyoruz. Benim daha önceden örmüş olduğum için motifleri, bunları söküp bir zincir çekerek devam etmedim. Çünkü sıralar eklemeye başladıktan sonra aralara bir zincir çekerek devam ettim ve toplamda 9 sıra ördüm. Bir zincir çekmeme rağmen gördüğünüz gibi volanlanma olmadı. Bu şekilde elinizin yapısına göre sizler de ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen kısaca şöyle motifimizin üzerine yine köşeden nasıl başladığımı göstereyim. Yeni başlayan arkadaşlar için de hemen şöyle pembe rengimi alıyorum. Buradaki motifim krem rengiyle bittiği için şöyle tığıma bir ilmek atıyorum. Hemen şöyle köşe boşluğuna battım. Bir ilmek aldım ve şöyle bir sık iğne yaptım. Tekrar şu sık iğnemin ikinci ilmeğinden batıyorum. Hemen şöyle ikisini birlikte topladım ve bir ikili trabzan yapmış oldum. Sık iğneden sonra 2 zincir de çekebilirsiniz. Burada sık iğne yapmamın amacı direkt zincir çekerek başladığım zaman yanına trabzan yaptığımızda bu arada zincirle trabzanlar arasında açıklık kalıyor. O yüzden ya bu şekilde yapıyorum ya da bir sık iğne 2 zincir şeklinde ilk trabzanımı yapıyorum. Hemen 2 ikili trabzan daha yapıyorum.
Yarım köşe yaparak başlayacağız. Köşemizi sırayı tamamladığımız zaman kapatırken bu köşemizi de tamamlayacağız. Hemen bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 ikili trabzan. Elinizin yapısına göre aynı ipleri kullanırsanız ya da metre uzunluğu benzer ipler kullanırsanız 3,5 milimetre tığ kullanarak da örebilirsiniz. Ben çok sert olmasını istemedim. Biraz böyle yumuşak olsun. Çok salaş olmasını da istemedim. Çok kalıp gibi durmasını da istemedim. Yani ikisinin öyle ortası bir yumuşaklıkta olsun istedim. O yüzden 4 milimetre tığ benim için uygun oldu. Bu arada benim elimin yapısı orta, yani ne sıkı ne de gevşek. Bu şekilde aralarda bir zincir çekerek bütün boşluklara 2 ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerde yine motifimizde olduğu gibi, orijinalinde olduğu gibi 3 ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle bir zincir çektim, köşeye atladım. Şöyle ipimizin üzerine örüyorum. 3 ikili trabzan. Aralarda bir zincirimiz olduğu zaman köşelerde her zaman 2 zincirimiz olacak. 3 zincir değil. Hemen 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve sıradaki boşluktan devam ediyorum. Şimdi bu sırayı tamamlayayım. Sonda hemen köşeyi nasıl kapattığımı göstereceğim. Zaten çok kolay. Bundan sonra hep aynı şekilde sıralar ekleyerek devam ediyoruz. Zaten tek renkle motifi tamamladığım için ipimizi de değiştirmiyoruz. Sizler dilerseniz farklı motiflerle de yapabilirsiniz aynı şekilde. Yani aynı motifle yapmak zorunda değilsiniz ama bu motifle görünümü hoşunuza gittiyse aynı motifleri yapabilirsiniz. Bu şekilde benim çok hoşuma gitti. Hem de bu motifleri değerlendirmiş oldum. Tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen şöyle trabzanlarımı kenara çektim. Bakın burada da başlangıç ipimiz var. Şimdi bir zincir çektim. Bu ipimi burada gizleyeceğim. Hemen köşeyi tamamlıyoruz. Şöyle bu ipimizin üzerine örüyorum. 3 ikili trabzan. Şimdi bir ip aldım. Hemen ilk trabzanın benim yapmış olduğum şekilde yaparsanız trabzanın yine böyle üzerinde 2 tane ilmeği oluyor. Aynı şekilde buradan aldım. 3 tane ilmeğim var. Yarım trabzan yaparak köşeyi kapattım ve bir zincir çektim. Yeni sıraya başlarken şöyle köşenin içinden tekrar bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir sık iğne yapmış oldum. İkinci ilmekten şöyle batıyorum. İlmeğimi uzattım. 2 ilmeğimi tekrar topladım. Yine bir ikili trabzan yapmış oldum. Evet, başlangıcımızda bu şekilde bir zincir, boşluklara 2 ikili trabzan. Şimdi bu yelekle aslında çok kolay da hırka çalışması yapabilirsiniz. Motiflerin birleştirmesini gösterdikten sonra yine nasıl hırkaya dönüştürebileceğinizi de anlatacağım. Çünkü çok kolay, gerçekten çok pratik bir yapımı oldu bu yelek çalışmasının. Şimdi ben şöyle göstermek istiyorum hemen. Bir bölümünü birleştirerek motiflerin tamamladım. Şimdi şöyle bir tane motifimi bütün kenarları tamamladım. 9 sıra ördüm ben. Sizin elinizin yapısına göre belki 10 sıra örebilirsiniz. Ya da örmek istediğiniz bedene göre. Şimdi ben X large bedene uygun olacak şekilde ama large beden de rahatlıkla kullanabilir. Çünkü 30 santimetre genişliğinde oldu. 30-30 60 santimetre. Toplam beden genişliği 120 santimetre. Dolayısıyla yani bu X large beden ama aynı zamanda da biraz bir tık böyle oversize olmasını istedim. Şimdi ikinci motifimi tamamlarken buradan başladım. Zaten çok kolay bir birleştirme tekniği kullandım. Buradan birleştirmeye başladım. Bunu birleştirirken arka bedene denk gelen, çünkü burada kol açıklığımız var. Bunu birleştirirken bakın buradan şu ikinci kenarda da arka bedenin alt bölümüne denk gelen ve çapraz ayarladım renkleri. Buradan iki kenarda diğer motifi de birleştirdim. Daha sonra buraya gelerek motifimi bakın burada kapattım. Yani sadece bir kenar ördükten sonra bu ikinci motifte iki kenarda birleştirme yaptım ve son kenarı da örerek sırayı tamamladım. Daha sonra şöyle açacağım hemen. Şimdi burada birleştirdiğimiz için bu motifi buradaki krem rengiyle iki kenardan birleştirdiğim için bu defa buradaki krem rengi olan motifimin
Bir sırasında da burada birleştirme yaptım. Köşede şurada birleştirmemi yaptım. Buradan devam ettim. Burada kopartmak isterseniz burada kopartabilirsiniz ama yarım köşeyi kapatmamak için, burada ip olmaması için yukarıya doğru ilerleyip yukarıda kapattım. Şimdi bunu size göstermek için birleştirme yapmadım. Burada da şöyle yapılabilir. Üç kenar değil de buraya denk gelen ikinci kenar birleştirilip üçüncü kenar örülüp dördüncü kenarda ise şu şekilde buradaki omuz birleştirmesi yapılacak. Omuz birleştirmesi şu anda ben yapmadım. Çünkü burada yaka açıklığı bırakacağız. Onu gösterebilmek için. Şimdi burada omuz birleştirmesi yapılırken, yani size birleştirmeyi gösterdikten sonra bunu düz bir zemine koyacaksınız. Hangi köşeden, hangi kenardan ne tarafa denk geldiğini görmeniz gerekiyor. Burada da yine geldiğiniz bu köşeden, bu kenarı da örmeden burada da birleştirerek yakaya doğru ilerleyebilirsiniz. Ya da siz ters taraftan yapmışsanız, buraya denk geldiyse, o zaman bakın ben burada kapatmışım ama buradaki motifimi diğer tarafta kapatmışım. Burada kapatmışım. Yani bunu söküp tekrardan burada birleştirme yapacağım. Ya da kaydırma yaparak da daha sonradan birleştirme de yapabilirsiniz. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, karşı tarafa çapraz yaparak da yine birleştirme tekniklerini kullanabilirsiniz. Şimdi yakada ben ne kadar açıklık bırakacağım? Bunu kendinize göre ölçmeniz gerekiyor. Çünkü burası 120 santimetre genişliği olduğu için şu bölüm koldan biraz aşağıya düşecek. Çünkü bu kadar, şimdi enseye kadar bu kadar genişliğimiz yok. Çünkü çok büyük. X large beden de olsak, üst bedende, burada bir kısmı yakaya şöyle. Bakın bunu. Yani toplamda tam 20 santimetre değilse de arkada 18 santimetre, iki motifin 18 santimetre bırakmayı düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle şimdi buradan devam ederken birleştirmeye şöyle yapacağım. Şimdi ön yüzden birleştirme yapıyorum. Şöyle de çevirebiliriz. Şimdi buradan devam edeceğim. Burası bizim ilk kolumuzun olduğu açıklığımız. Şimdi buradan arka bedende her 4 motif birleşik olacak. Öncelikle burayı birleştireceğim. Burası bizim arka bedenin ortası olmuş oluyor. Şimdi burada birleştirme yaparken sıra krem rengi motifte olduğu için krem rengini de göstereceğim. Şimdi hemen şuradan size bir kenarı, bakın şöyle. Şimdi ben bunları tamamladım. Hatta pembe motifimi tamamlamamıştım ama buraya artık bu krem rengi denk geldi. Şimdi bu şekilde birleştirebiliriz. Şu bir kenarı. Şimdi bu bir kenarı birleştirirken aynı zamanda diğer motifi de, yani şu pembe motifimi de şuraya şu şekilde birleştirebilirim ama burası kalacak. O yüzden şimdi bu ilk motifimi sadece bir kenarda birleştireceğim. Pembe motifimi ön yüzde, ön bedende anlattığım gibi iki kenarda birleştirerek devam edeceğim. O yüzden öncelikle şu kısımdan başlayacağım. Hemen şöyle tığımı alıyorum. Sadece bir kenarda birleştireceğim. Şimdi köşelerde 2 zincirimiz var. Köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi çıkarttım. Karşı köşeden şöyle ön yüzden birleştiriyorum. İlmeğimi aldım. Şöyle çok çekmiyorum. Şöyle bir zincir çektim. Şimdi bu bizim kaydırma, buraya birleştirdiğimiz ikinci zincir yerine geçiyor. O yüzden buraya geliyorum. Hemen çok gevşek olarak yapıyorum o kaydırmamı. Hemen buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi arada bir zincirimiz var. Şimdi ben zincir çekmeden hemen şöyle ipimi çıkardım. Zincir çekmiyorum birleştirme yaparken. Burada sıradaki boşluktan şu ilmeğimi, şurada da ipim var. Şöyle ilmeğimi buradan çektim ve bir zincir çektim. Çok sıkı çekmiyorum. Hemen sıradaki boşluğa geldim. 2 ikili trabzan. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Karşı taraftan aldım ve şöyle bir zincir çektim. Tekrar sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan. Yani çok kolay birleştirmesi. Genel olarak biliyorsunuzdur aslında. Şimdi sık iğne ile birleştirdiğim zaman çok hoşuma gitmedi açıkçası görüntüsü. Çünkü motifin modeline göre sık iğne ile de denedim. O zaman biraz diş buralarda durdu ama bu şekilde bir daha güzel bir
görünümü oldu. O yüzden buradan ilmeğimi alarak yapıyorum. Evet, şöyle bir kez daha yapalım. Şimdi aralarda bir zincirimiz olduğu için bütün motifleri bitirdikten sonra kaydırmalar yaparak da birleştirme yapabiliriz. Ya da sık iğneler ya da içteki ilmekler, bu taraftaki içteki ilmeklerden alarak birkaç tane birleştirme tekniği var. Bana bu tarz biraz daha kolay geldi. O yüzden böyle yaptım. Çünkü arada zincirler olduğu için onlara biraz batması zor oluyor. O yüzden ben de bu şekilde pratik bir birleştirme yapmak istedim ve görünümü de çok hoşuma gitti. Yani modeli bozmadı. Evet, birleştirmemiz bu şekilde. Hemen şöyle hızlıca köşeye geleceğim ben. Çünkü burada tam yarım köşenin olduğu yerde bitiyor kenarımız. Bir kenar söktüm. O yüzden orayı da size göstereceğim nasıl kapattığımı. Köşenin olduğu yere kadar birleştirmemi yaptım ve buradaki yarım köşemizin içine de 3 ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada 2 tane köşemizin birleştiği yere geldim. Hemen şuradan, çünkü kaydırmayla birleştirdiğimiz için şöyle ortası olmuyor. O yüzden şöyle pembe köşenin içine battım. İlk önce buradan ilmeğimi geçirdim ve bir zincir çektim. Sonra bir ip aldım. Yine aynı şekilde buradan bir ilmek aldım. 3 ilmeğim var. Şöyle hepsini birlikte kapattım ve bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet, ipleri daha sonra gizleyeceğim. Şimdi burada şöyle hemen bakalım. Bakın şöyle tersten görünecek ama daha iyi görebilmeniz için şöyle biraz kadrajı da yükseltelim. Şimdi burada şöyle kapattığımız zaman bu tarafı, şimdi terse döndü birleştirme yaptığımız için, bakın arka bedene ikinci motifi birleştirmiş olduk. Şimdi diğer motifimizi de yine şöyle hemen şuradaki köşeden başlıyoruz. Buradan birleştiriyoruz. Buraya geldiğimiz zaman yine pembenin, bakın tam pembeye, yine pembe köşeye buradan ilmeğimizi çıkartıyoruz. Kaydırmayla birleştirip daha sonra buradan devam ediyoruz. Ve sonda isterseniz burada bitirebilirsiniz. İsterseniz sırayı burada tamamlayarak birleştirmeyi bitirebilirsiniz. Şimdi burada ikinci motif olduğu için, yani arka bölümdeki 4 motif olmuş oluyor. Şimdi burada burayı tamamladıktan sonra ya ön bedenleri birleştirirken, bakın şöyle kapattığımız zaman, şimdi buraya şu iki motifimiz gelecek yer değiştirerek. Şöyle. Şimdi bu iki motifimizi birleştirirken, motiflerimiz çok büyük, sürekli kadrajdan çıkıyorum ama birleştirirken buradaki köşeleri de yine hiç örmeden ilk köşeden yani sadece bir kenarı örelim. Çünkü yarım köşeyi birleştiremiyoruz. O şekilde kalmaması için başladığınız yarım köşeyi ördükten sonra, şimdi burada önde iki motifi birleştirirken zaten önümüz açık kalacak bu bölümler. Buradan birleştirirken yönünü ona göre ayarlamanız lazım. Yani şuradan başlayacaksınız, bu taraftan. Daha sonra bu kenarda arka bedene, bu altta kalan motife burayı birleştiriyoruz. Bu üstteki motifi birleştirirken de bakın onu da yine yönünü, şu anda ben zaten ne kadar göstersem de çok büyük. Onun da yönünü ayarlarken, şimdi burada zaten kol birleştirmesi yok. Şu üstteki kenarı sadece şu başlangıçtan birleştirirken burada yaka boşluğunu bırakacağız. Dediğim gibi burada şöyle koyduğumuz zaman daha iyi görebilirsiniz. Burada 18 santimetre bırakmayı düşünüyorum. 20 santimetre çok olacaktır. 15 belki küçük olabilir. Yani bunu ölçerek ilerleyeceğiz. Videonun başında size bunu ölçerek göstereceğim. Bu şekilde yakamız açılacak. Ne kadar kalmasını isterseniz de o şekilde burayı birleştirdiğiniz zaman burada bizim yaka açıklığımız kalmış olacak. Evet, şimdi ben bunların hepsini birleştireceğim.
Daha sonra size hemen öndeki bağcığımızı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Umarım anlaşılmıştır. Birleştirdikten sonra da şöyle tekrar göstereceğim. Hemen şöyle bakın, burada birleşmiş olan motiflerimizi de şöyle ön yüze çevireceğim. Bakın, burası arka beden. Şöyle. Üstteki de ön beden. Burası bizim kol açıklığımız. Tabii ki bunu örgüden anlayan arkadaşlar çok kolay. Ama örgüye yeni başlayan arkadaşlar için biraz göstermek istedim. Burası bu şekilde. Yani burada mantık şu: son sırayı örerken yarım köşeyle başlıyoruz. Son sırada siz kaç sıra ördüyseniz, ben 9. sırada hep bir kenar ördüm. Nasıl denk geldiyse bu şekilde düz bir zemine koyup önce burayı, sonra diyelim ki pembe motifle arkaya denk düşen motifi birleştirdim. Bunu tamamen tamamladım. İki kenarı bir motifle birleştirmiş oldum. Şimdi bakın, burada arka bedeni bir kenarda birleştirdim ama alttaki motifi iki kenarda birleştireceğim. Şimdi bu alttaki motifi iki kenarda birleştirirken aynı zamanda bu üste gelecek olan buradaki motif gibi şu yan kenarı da birleştirmemiz gerekiyor. Yani üç kenarda birleştirme de yapabilirsiniz ama gördüğünüz gibi bir bölümü bittiği için hep bir iki kenar kullandım. Arkada da hiç üç kenarım yok. Bir, iki kenar kullanmışım bu motifte de. Ya bir kenar ya iki kenar kullanıyoruz. Burada krem rengiyle bir kenar. Burada da pembe ile birleştirme yaptığım için krem rengini tamamen bitirmiş. Evet, biraz kaydırarak gösterdim ama umarım kafanız karışmamıştır. Gördüğünüz gibi çok büyük. O yüzden mantığı bu şekilde. Önemli olan motiflerin birleştirilme şekli ve yaka boşluğu. Şimdi şöyle hemen kısaca size fikir vermek için bunu da paylaşmak istiyorum. Şimdi benim elimde biraz daha motif var. Toplamda 8 motif daha olduğu zaman bundan hem uzun bir hem de uzun kollu hem boyu da daha uzun bir hırka çalışması yapabiliriz. Şimdi burada oversize olduğu için 30 santimetre genişliğinde bir açıklık bırakıyoruz kolda. Ve bu kol omuzdan aşağıya düşecek. Yani şu kadar aşağıya düşebilir. Evet. Çünkü şurada yaka açıklığımızı şuradan itibaren düşünürsek şöyle. Burası yaka. Omzumuzda da bir 15 santim kalırsa şurada, yani şurada gördüğünüz gibi 4 parmaktan biraz fazla ya da 4 parmak kadar omuzdan aşağıya düşecek. Şimdi omuzdan aşağıya düştüğü zaman kolumuzun açıklığı zaten düşmese de bu 30 santimetre çok geniş. Yani normalde ben X large'a kadar 23 santimetre yapıyorum. Large bedene 20 santimetre açıklık veriyorum. Çok geniş bir kol isterseniz de 25 santimetre yeterli. O zaman burada birleştirme yaparsınız. Hırka yapmak isterseniz ve yine motifle, aynı motiflerle devam etmek isterseniz. Çünkü ben daha sonra öyle yapacağım. Eğer yapabilirsem, yetiştirebilirsem o zaman shorts videoda paylaşacağım, görebilirsiniz. Şimdi bu motifleri kol yaptığımız zaman 30 santimetre genişliğinde örmeyeceğiz. İkisine de, şimdi burada dedim ya, kol genişliği 25 santimetre. 25 santimetre ve 25 santimetre iki motife ihtiyacımız var. Şöyle diğer motifimi alacağım. Şimdi bunları kol evimizin genişliği kadar büyüteceğiz. Yani 30 santimetre çok büyük. Ya da 30 santimetre yine aynı şekilde motifler yapıp buradan kol için üst üste şöyle iki motifi birleştirdiğiniz zaman o zaman kimono olmuş olur. Çok bol kollu bir kimono olur. Kimono da yapabilirsiniz. Ve boyunu da uzatabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi burada bir iki motifimiz var. Bir motif daha 30 santimetre eklediğimiz zaman bunun boyu 90 santimetre olacaktır. Dolayısıyla kolları da yine aynı şekilde motifler örüp buradan düz bir şekilde birleştirirseniz bu çok bol kollu güzel bir kimono olmuş olur. Ya da normal bir düşük kol, çünkü burası 4 parmak aşağıya düşecek. Dolayısıyla bu düşük kollu bir hırka olacak. Düşük kol bir hırka olmasını istiyorsanız kendi bedeninizin kol evine göre bir tık da geniş bırakın düşük kol olduğu için. Yani 20 santimetre ise 21 santimetre yapın. 22 ise 23 santimetre yapın. Ben genelde L beden için 20 santimetre yapıyorum. Burada 22 santimetre yaparım. Düşük kollu ve salaş bir hırka olduğu için. Salaş demeyelim, pardon, oversize olduğu için. Şimdi burada iki tane motifinizi dediğim şekilde hangisini tercih ediyorsanız o şekilde bu motifleri şöyle iki motifi birden kol evinizin genişliği kadar büyük yaptıktan sonra onları üst üste önce birleştirin. Buraya yine örerek birleştirme yaparak şöyle mesela varsayalım bu kolumuz olsun. Şu şekilde, bu tabii küçük.
bu şekilde birleştirme yapıyorsunuz. Zaten bu tam omzun üzerinde durmayacak, biraz aşağıya düşecek. Dolayısıyla bunu büyüttüğünüz zaman 25-30 santim olduğu zaman, o zaman şuradan da biraz aşağıya düştüğü zaman dirsekten biraz aşağıda uzunlukta olabilir. Daha uzun isterseniz yine motif yapmanız gerekir. Üçüncü bir yöntem de, motif yapmak istemezseniz, farklı bir hırka isterseniz, yine burada düşük kol olacak. Yani kimono kadar büyük bir kol değil ama normal santiminiz yine dediğim gibi 20 santimetre ise 22 santimetre olarak şuraya kadar birleştirmenizi yapıp burada da kolunuzu etrafında örerek yine iki tane ikili trabzan, bir zincir şeklinde kolunuzu, bu zaten aşağıya düştüğü için kol evinin çok geniş olmaması gerekiyor. Yani normalde omuzdan olduğu zaman belki daha geniş olabilir ama bu şimdi biraz aşağıya düşecek, dökümlü olacak. O yüzden 20 santimetre L bedene, X large bedene yeterli gelecektir. Medium için de yine yeterli gelecektir, dökümlü bir hırka olduğu için. Motif yapmadan değişik, farklı görünmesini isterseniz şu modeli devam ettirerek de uzun bir kol yapabilirsiniz. Ama bedeni uzatırken motifle uzatmanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten motiflerimiz ortada gördüğünüz gibi küçük kalıyor. Biraz da bu şekilde sıra eklerseniz buradaki motifler iyice kaybolmuş olur. O yüzden alt bedeni uzatmak isterseniz 4 tane daha motif yapıp alt bedene ekleyebilirsiniz. Evet, ben şimdi bunları birleştireceğim. Sanırım anlaşılmıştır. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bağcık yapımını gösterecektim. Pardon, unuttum. Bunları ben ekleyeceğim. Hemen size bağcık yapımını göstereceğim. Evet, motiflerimizin birleştirmesini tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de çok güzel oldu. Motifleri çapraz bir şekilde birleştirme yaptım. Böylelikle iki versiyonunda görmüş oldunuz. Şimdi hemen yakayı göstermek istiyorum. Şimdi yakayı öncelikle bu kısımlarda 10 santimetre bıraktım. Toplamda 20 santimetre yaka açıklığımız oldu. Şimdi burada sizinle birlikte şu motifin birleştirmesini yapmıştık. Şuradan gelirken isterseniz buradaki beyaz motife birleştirebilirsiniz. Burada isterseniz de bu pembe motifin tek kenarını buraya birleştirmiştim. Daha sonra beyaz motifimizin ya da krem rengi motifimizin buradan başladım son sırayı örmeye. Buraya geldiğim zaman buradan birleştirme yaptım ön yüzden şöyle. Önce buradan başladım. Burada birleştirmemi yaptım. Burada 10 santimetreyi bıraktım. Burada da son sırayı örerken dikkat edelim. Sizler de sıra sayılarınız farklı olabilir. Ben burada 7 boşluk bıraktım. Şimdi buraya geldiğim zaman şurada 7 boşluğu bıraktım. 8. boşluğa kaydırmamı yaptım. Burada toplamda 7 tane kaldı. Şimdi buradan saydığımız zaman alt sıradan sayıyoruz. Ve 6 tane boşluk oluyor. Bunu şaşırmayalım. Son sırayı ördüğümüz zaman bir tane boşluk tekrar artmış oluyor. O yüzden burada da 7 tane boşluğumuz kalıyor. Daha sonra buradan devam ettim. Köşeden döndüm. Ve burada da yine krem rengi motifimle pembe motife birleştirmemi yaptım. Burada da ipimi kestim. Evet, bunun dışında dilerseniz kenarlarda biye çalışması yapabilirsiniz. Tığ işi biye çalışması ama ben böyle bırakacağım. Belki kaydırma yapabilirim. Sabitlemek için ilmekleri. Onu yapmaya bile gerek yok. Çünkü kolay bir yelek çalışması. Sadece buhar ütüsü yaparsanız, böyle iplerle çalışırsanız hafif bir buhar ütüsü, biraz yüksekten buharı verip elinizde sadece bu şekilde düzeltme yapıyorsunuz. Bir de şu birleştirme yerleri, motiflerin köşelerinin olduğu yerler gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Burada da buharı şu kısma verdikten sonra şöyle hemen elinizde biraz esnetin. Bu kısımlar tam düz olsun. Bakın bu şekilde. Ben çok sevmiyorum böyle motifleri birleştirerek yapılan hırkalarda, yeleklerde bu kısımları özellikle sadece ütüyle değil, motifleri yaparken orada da köşelerde 3 kere de çıkarak üçlü trabzanlarla ya da ilkinden tek ikisini birlikte yani tek bir sefer ip alarak uzun trabzanlar yaparak bu köşeleri yine düzgün yapabiliriz. Ama bu motifte o şekilde yapmadım. Çünkü çok hafif bir şöyle hafif esnettiğimiz zaman zaten daha düz bir görünüm alacak. Bu kol altında da aynı şekilde yine ütümüzü yaparken bakın burada da aynı şekilde hemen burada da hafif bir esnetme yapacağız ve şuradan da hafif bir esnetme yaptığımız zaman tam düzgün bir görünüm almış olacak. Evet, şimdi
bağcık çalışmasıyla devam edelim. Hemen bir kenarda size bağcık çalışmasını göstereceğim. Şimdi ben ipimi 2 kat kullanarak yapacağım. İpimi 2'ye katladıktan sonra 1,5 metre genişliğinde şöyle iki kolumu tamamen açarak ipimi kestim. Şimdi bu ipi de tekrar 2'ye katlıyorum. Yani 4 kat olmuş oluyor. Şöyle bakın bu şekilde tam ortalıyorum. Ortaladıktan sonra hemen şöyle tığımı alıyorum. Şu ortadan çok kalın olursa yine bunu tek katla da yapabilirim. Şimdi böyle deneyeceğim. İlk defa yapıyorum. Buradan şöyle ipimi şu şekilde yukarıya çektim. Şimdi bir tane ipimi şöyle sarıyorum. Diğeri de altta kaldı. Hatta altta giden ipimiz biraz daha fazla gidiyor. O yüzden altta kalan ipinizi daha yani tam ortalamayıp alttaki ipinizi biraz daha uzun bırakabilirsiniz. Şimdi şöyle bakın ilmeğim tığım burada. Şu alttaki ipten şöyle tığıma doladım. Üstteki iple iki ilmeğimi birlikte topluyorum. Tekrar alttaki ipimi tığıma bu şekilde doladım. Üstteki ipimle şöyle iki ilmeği topluyorum. Bu şekilde bağcık çalışmamızı yapıyoruz. Çok kolay. Kalın olmadı bence. Çok güzel oldu ama yine de bittikten sonra nasıl bağlandığını görmemiz gerekiyor. Yine unutmazsam videonun başında bunu da size söylerim. İpimi 2 kat mı tek kat mı yaptım. Yani tek kat yaparsak da şöyle altta bir kat üstte bir kat olacak ama o şekilde çok ince olur bence. Şimdi burada da ben yine 4 milimetre tığ kullandım. Pardon 4,5 milimetre kullanıyorum şu anda. Bu şekilde alttan doluyorum. Üstteki ipimle de ikisini birlikte topluyorum. Şimdi burada bitirirken şöyle bir zincir çekip bitirebilirsiniz. Şöyle bu şekilde bir zincir çekip bu ipimi de uzun kesip şu alttaki ipimi de yine uzun kesip ikisini de ayrı ayrı iğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla daha ince bir tığ ile çünkü 4 katı birden gizleyemeyiz. Şu şekilde küçük kopartıp burada arada gizleyeceğiz. Diğerinde bu tarafta aralarda gizleyebiliriz ya da ucunda şöyle ikisini birlikte de kapatabilirsiniz. Şöyle hemen bir tane daha yapacağım. Şöyle aldım. Şimdi şu şekilde hepsini birlikte de kapatıp burada ipinizi kestikten sonra ucunda da kısa bir püskül olarak da bırakabilirsiniz. Evet bağcığımızı da bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel oldu bu iple yani kalın olması daha güzel kendini gösterdi. Çok ince olmasını ben sevmiyorum böyle bağcıklarda. Evet yeleğimizin anlatımı bu kadar. Sormak istediğiniz şeyler olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.